Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün Bursa'nın çok meşhur lezzeti olan cantık yapıyoruz. Cantık bir pide çeşidi. Şekil olarak genellikle yuvarlak ve küçük yapılır. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim lezzetini çok beğeneceksiniz çünkü gerçekten harika bir tat. Sizi daha fazla bekletmeden yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. İki su bardağı ılık suyu kaseye alalım. Ilıtılmış olursa çok daha iyi olur mayanın aktifleşmesi için. Bir paket instant maya. Su bardağı ölçüm 200 ml standart su bardağı. Bir yemek kaşığı şeker. Karıştıralım şeker eriyinceye kadar. Üzerini kapatarak bir 10 dakika bekleyelim. Bu arada kuru maya yerine yaş maya kullanmak isterseniz bir paket kullanabilirsiniz. Bekledikten sonra maya aktifleşmeye başlamış. Yarım su bardağı ılık süt. Yine hafif ılıtılmış. Bir yumurta akı. Sarısını ayırdık, onu üzeri için kullanacağız. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Ekledik. Şimdi unumuzu eklemeye başlayabiliriz. Ben normalde 5 su bardağı un ekledim hamur için. Hamur çok yumuşak, ele yapışan bir kıvamda olmalı. O yüzden 5 su bardağının hepsini birden eklemeyelim. Azar azar bakarak, kontrol ederek eklersek daha iyi olur. 1 su bardağına yakın da hamuru toparlarken kullandım. Böyle azar azar unu ekleyerek, kıvamına bakarak hamuru yoğuralım. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuzunu sonradan ekliyorum çünkü tuz mayanın aktifleşmesini engelleyen bir şey. O yüzden maya çalıştıktan sonra tuzu eklersek her zaman için hamurda daha iyi olur. Unu bu şekilde azar azar ekleye ekleye hamuru yoğuralım. Elle yoğurmamıza bile gerek kalmıyor gördüğünüz gibi. Hamur açmamıza da gerek kalmadan yapacağız. Birazdan göreceksiniz. Bu şekilde gayet yumuşak, ele yapışan bir hamur olmalı. Elime yapışmasın, hamur gayet iyi çıksın diye un eklemeyelim ekstradan. Evet, şimdi 5 su bardağının tamamını da ekledim. Hamur bu kıvamda. Bu şekilde artık dinlenmeye bırakacağız. Üzerini streç filmle kapladım. Ilık bir ortamda 1 saat bekletelim. Hamur kabarsın. Hamur bu şekilde dinlenirken biz de iç malzemelerimizi hazırlayalım. Bu şekilde 9-10 tane yeşil biber kullandım ben. Biberlerim küçük olduğu için ama siz miktarınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Oldukça küçük doğrarsak çok daha iyi olur. Böyle ince ince hepsini doğrayalım. Evet, biberlerimizi de doğradık.
Şimdi domatesi de aynı şekilde 3-4 tane domates yeterli. Küçük domateslerden, orta boy. Çok küçük küçük doğrarsak, ne kadar küçük doğrarsak o kadar iyi. Rondodan geçirmedim çünkü sulanmasını istemiyorum kıymanın, iç malzemenin. Bu arada videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve videomu sevdiklerinizle paylaşmayı mutlaka unutmayın. Bunu da belirtmek istedim. Evet, domatesi de bu şekilde küçük küçük küp küp doğradık. Bir büyük soğan kullandım. Benim soğanım bayağı büyüktü. O yüzden bir tane yeterli oldu. Ama siz orta boy kullanıyorsanız 2 tane kullanabilirsiniz. Soğanı da böyle küçük küçük küp küp doğrayalım. Dediğim gibi rondo kullanmadım çünkü rondoda suyu çıkıyor soğanın. Bu da iç harcı sulandırıyor. O yüzden bu şekilde elde doğrarsanız daha iyi olur. Soğanları da iç malzememize ekleyelim. Bir tutam maydanoz kullandım. Yarım demet gibi. Maydanozu da ince ince doğradıktan sonra onu da iç harcımıza ekleyelim. 400 gram kıyma kullandım. Orta yağlı kıyma. Hafif yağlı olması lezzetini arttırır. 1 yemek kaşığı erimiş tereyağı. Tereyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama tereyağı daha lezzet veriyor diye düşünüyorum. Eğer çok yağsız kıyma kullanıyorsanız yağını biraz daha arttırabilirsiniz. 1 yemek kaşığı biber salçası kullandım. Lezzetini çok arttırdığını düşünüyorum. 1 çay kaşığı, hatta 2 çay kaşığı kekik. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı kimyon. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi hepsini birlikte güzelce iç harcını yoğuralım. Baharatları miktarı tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Arttırabilirsiniz ya da eksiltebilirsiniz. Bu şekilde yoğurduktan sonra iç harcını üzerini kapatarak buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Bu arada hamurumuz da çok güzel bir şekilde mayalandı. Tezgahımızı unlayarak gördüğünüz gibi hamur nasıl cıvık, nasıl ele yapışan bir hamur. Tezgahımıza hamurumuzu aktaralım. Bu şekilde bir hamur kesiciniz varsa daha kolay, elinize yapışmadan biraz daha iyi toparlayabilirsiniz. Bu aşamada 1 su bardağına yakın un ekledim ki hamuru toparlayabilmek için, çünkü epeyce ele yapışıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde biraz hamurun gazını aldıktan sonra, yoğurduktan sonra şimdi bezeleri ayıralım. Ben hamuru 13 bezeye ayırdım. Yani benim yaptığım büyüklükte bezelerden 13 tane cantık çıktı. Bu tamamen sizin hangi büyüklükte istediğinize bağlı kaç adet çıkacağı. Bir mandalina büyüklüğündeydi benim bezelerim. Aynen bu şekilde ki bezelerden 13 tane
cantık çıkıyor. Bu şekilde elimizi ve tezgahı unlayarak bezelerimizi toparlayalım. Bezeleri bu şekilde tepsiye aralıklı olarak dizerek üzerini kapatalım ve 15 dakika dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz bezeleri artık açmaya başlayabiliriz. Açarken parmak uçlarımı biraz yağa batırıyorum. Böylelikle daha kolay şekil alıyor ve daha kolay açılıyor parmaklara yapışmadan. Havuz gibi tabanı daha ince olacak, kenarları daha kalın, duvarlar oluşacak şekilde açıyoruz. İki tepsiye paylaştırdım bezeleri çünkü aralıklı koymamız gerekiyor. Açacağımız için ve daha da kabaracakları için. Bu şekilde bütün bezeleri havuz şeklinde, kenarları daha kalın olacak şekilde, tabanı daha ince, kenarları daha kalın, bu şekilde açıyoruz. Şimdi harcımızı içine dolduralım. Doldururken bu şekilde kaşıkla bastıra bastıra içine yerleştirelim. Harçtan dolu dolu koyuyorum. İçi bol malzemeli olması gerekiyor. Bütün hamurların içini bu şekilde iç harcımızla dolduralım. Mutlaka deneyin diyorum. Çünkü gördüğünüz gibi çok fazla hamur yoğurmak yok. Hamur açmak yok. Oklava, merdane derdi yok. Yani yapımı çok kolay ve inanılmaz lezzetli. Mutlaka denemelisiniz. Kenarlarına yumurta sarısı sürelim ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında ortalama 20-25 dakika, yani altı ve kenarları kızarana kadar, bu arada eti de pişecek, pişirelim. Bu tarifi denediğinizde inanın lezzetine hayran kalacaksınız ve hep yapmak isteyeceksiniz, eminim. Çünkü çok kolay, çok pratik ve çok lezzetli. Şimdi fırınımıza gönderelim. Fırına girmeden önceki son hali ve fırından çıktıktan sonra bu şekilde nar gibi kızardı ve sıcak sıcak üzerine, kenarlarına daha doğrusu, tereyağı gezdirelim. İnanılmaz görünüyorlar ve mis gibi kokuyorlar. Evet, cantıklarımız hazır. Tam ağzınıza layık, mükemmel kıvamda ve mükemmel lezzetli oldular. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.